Herkese merhaba. Topelev'in buralarım. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Ve kadro incelemelerinde değil tabii ki. Bu mevkileri değerlendiriyorduk arkadaşlar. Kaleciyi değerlendirdik. Defans oyuncusunu değerlendirdik. Ve şimdi de kanatları değerlendireceğiz. Defans kanatlarını değerlendireceğiz. Anca istersin. Topelev'in doydun mu? Sunucuların rahatladı mı artık? Defans kanatlarını değerlendireceğiz. DR, DC, DL'leri değerlendireceğiz. Siz de tabii ki yorumlarınızla beraber güzel fikirler olacağına inanıyorum. Defans kanatlarında sizin de dikkat ettiğiniz şeylere bakarsınız mutlaka ama burada bence oyun tarzlarına da burada ben kısaca bir değineyim. Çünkü iki oyun tarzını da barındırıyorum kendi takımımda. Kanat bek daha ileri çıkıyor arkadaşlar ve daha da memnunum ben kanat bekten. Yani kulüp maçları gollerine baktığımızda 11-12 gole katkısı olmuş şurada. Kanat bek oyun tarzının diğer şeylere şu anda bakmıyorum, ona sonra bakacağız. Şu anda sadece oyun tarzını değerlendiriyoruz. Oyun tarzında yaklaşık 11-12 gole katkısı olmuş kanat bekinin. Bir de diğer oyuncum da normal bek. Bu da normal bek. Ya bu da yaklaşık 11 gole katkısı oldu ama maç içerisinde bu oyuncum daha çok bence şu özelliklerle öne çıktığını düşünüyorum. Ben böyle değerlendiriyorum. Onları da şimdi değerlendiriyor olacağız. O yüzden oyun tarzında benim daha çok tercihim kanat bek olacaktır. Gelelim biz bir DC veya DL, defans sağ kanat ve defans sol kanat olunca ne oluyor takım? Onu değerlendirelim arkadaşlar. Şu anda bir defansın sadece DC veya DR olduğunda gördüğünüz gibi burada koyu gri özellikler, özellikle kafa vuruşu, pas verme, top sürme, şut, bitiricilik, yaratıcılık, güç, bunların hepsi koyu gri oluyor. Ama biz bu oyuncuya DR, DC'nin yanında bir de DC, DL, DR'nin yanında bir de DC verdiğimiz zaman o zaman da sadece bunlar koyu gri kalıyor. Zaten bir defans oyuncusunda şutlar falan, şut bitiricilik çok da önemli değil. Ama bir DC mevkisi verdiğinizde gördüğünüz gibi koyu grilerin hepsi kalıyor. Hatta buna şöyle beraber bakalım yan yana. Ne kadar çok değiştiğini böyle daha iyi anlayacağız. Şöyle baktığımızda burada mesela arkadaşlar her iki oyuncuya DC, DR'de ise düz bir DR veya DL geldi. Yaklaşık iki tane koyu grisi var şeye göre. DC'yi verdiğimizde kafa vuruşu ve şu gördüğünüz kafa vuruşu açılıyor ve güç açılıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Bir de DC'nin yanında şimdi bir de bu oyuncuya ne verelim? DL veya DR verdik diyelim. Şimdi bunu verdik oyuncuya. Geldik bir de bunu verelim. Evet geldik bir de bunu verelim. DC'yi verdik. Sonra akabinde de geldik şunu veriyoruz. Şuradan alacağız bunu. DL veya DR verdik. Bu sefer de arkadaşlar yani gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Yani DC verdikten sonra değişen var mı? Benim gözümden kaçan var mı? Yok. Yaratıcılık, cesaret hepsi açık yani. Evet. DR, DC verdikten sonra DL, DR vermenizde beceri anlamında hiçbir farkı olmuyor. Sadece eğer kullandığı ayak o yöndeyse orada da oynatabileceğinize yarayacak yani. Bir diğer şimdi DC, DR'de kalalım. Şurada kalalım ve ne verelim buna bir de? DMC verelim. DMC verdiğimizde ise o zaman DMC verdiğimizde o zaman pas verme de açılıyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi pas verme de açılıyor. Diğerleri zaten diğerlerinde açılan var mı? Yaratıcılık da açılıyor. Onu atlamayalım bak. Pas verme ve yaratıcılık da açılıyor. DMC verdiğimiz zaman. DR, DC mutlaka vermemiz gerekiyor gibi yani. Daha sonrasında diğerlerinde DMC daha çok tercihimiz olabilir. Pas verme ve yaratıcılık da açılması için. Ama benim tercihim ise bu DR, DC'den ziyade bir de şunu da tavsiye ediyorum.
Şöyle yapalım. Eğer DR, DC verdik. Bir de yanına MR, ML verdiğimizi düşünelim. Şöyle tam ekran alayım. Bu sefer de arkadaşlar MR, ML verdik. Bu sefer sadece 2 tane koyu gri'miz kalıyor. Geri kalanların hepsi açılıyor. Gördüğümüz gibi yaratıcılık açılıyor. Top sürme açılıyor. Pas verme açılıyor. MR ve ML verdiğimiz zaman. Benim tercihim daha çok bu arkadaşlar. Yani bir defans kanadında DR, DC verdikten sonra mutlaka MR veya ML orta sahadan vermeyi tercih ediyorum. Keza mesela şu DMC de hoşuma gitmişti. Şu da keza aynı şekilde. Şuna da şöyle baktığımızda. Bunların üçünün içeriye şunu mutlaka vermemiz lazım. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. DC'yi mutlaka vermemiz gerekiyor ve yanına MR, ML mi vereceksiniz, DMC mi vereceksiniz? Onu da şöyle kıyaslayalım. Bu ikisi arasında kıyaslayalım. DMC'den sonra, DC'den sonra bunların yanına ne versek mesela MR, ML verdiğiniz zaman top sürümü açılıyor. Burada ise DMC verdiğinizde ise top sürümü açılmıyor. Evet. Tek eksik top sürmede kalıyor. O yüzden defans oyuncusu ve kanat bek de oyun tarzı verirseniz mutlaka bence top sürmeyi açtırmakta fayda var. Ki oyuncu şey yapsın, ileriye doğru gitsin, top sürsün, şey yapsın. Bir de ne vardı arkadaşlar? Bir de bir tane daha vardı, bir de bu vardı. DR, DL'yi verdiniz. Bir oyuncumuz ham haliyle böyle geldi. Daha sonra buna MR verdiniz. MR de buydu. Evet. Daha sonra bu oyuncuya MR verdiniz. Evet. Şöyle bir bunları ben bir tam ekran alayım. Hatta kafa karışıklığını engellemek için bunları da atayım. Oyuncumuz ham bir halde geldi. DR, DL olarak geldi. Daha sonra bu oyuncuya biz DC verdik veya MR, ML verdik. Ama burada DC'miz var bak. DR, MR'miz yok direkt. Neyse demek ki onu da koysaymışım iyi olurmuş. Onu koyamadık. Yani onu da koymuş muyum? Koymamışım tabii ki. Ultra zeki. DR, MR de verebiliriz arkadaşlar. Bir de ne yapıyoruz? D1, MR, AML yani kanattan oyuncu full kanat oluyor. Burada da 2 tane eksik kalıyor. Kafa vuruşu ve güç. Ya bence bu ikisi de çok önemli. Yani kafa vuruşu bir defans oyuncusu için olmazsa olmaz. Kaldı ki onu yani kafa vuruşunu egal edemeyiz. Gücü de egal edemeyiz yani. Bunların yerine şut ve bitiriciliği egal etmek bence kabul edilebilir bir risk. Ama siz böyle de tercih edebilirsiniz. Mevkilendirme bu şekildeydi. Benim mevki favorim ise tamamen bu arkadaşlar. Nerede? Şu. Benim favorim bu. Defanstan mutlaka kanatları da vereceksin. Şut ve bitiricilik çok önemli değil. Bu şekilde gelebilir. Tabii ki bu oyuncuya bir de bu oyuncuya bir de özel yetenek de vereceğimiz mesela. Bir defansımızın biri bu, bir de bu diyelim. Mesela biri DL. Şu DL'miz oldu. Şu da DR'miz oldu diyelim. Bu oyunculara tabii bir de özel yetenek de vereceğiz. Ne yaptık diyelim. Bu DL'yi mesela ML de verdik buna ekstradan. Bir de DC verdik. Keza buna da aynı şekilde aynısını yaptık diyelim. DC verdik ve MR verdik. Ki benim tarzım bu genelde. Böyle bir kanat beklerimizi yaptık. Birini kanat bek yapabiliriz ki ben çok tavsiye etmem. Bence ikisi de kanat bek olmalı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir? Yorumlara yazarsınız. Bence ikisi de kanat bek olmalı. Gelelim bir de şeylere. Burada eğer sarı mevkiler verdiğimiz zaman yani şu sarı özelliklerden veriyorsak oyuncuya bu sefer orta saha özel yeteneklerini de verebiliyoruz. Yani bence bunların bir tanesine hava topu hakimi mutlaka olmalı ki bence ikisi de olabilir yani. Yani kesinlikle hava topu hakimi olabilir. Güçlü defans olmalı mı? Onu bilemedim. Yani bence çok da mühim mi? Hadi dursun. Biri güçlü defans olsun. Ama bence kesinlikle ikinci özel yetenek eğer alınacaksa biri oyun kurucu olabilir. Ya da
Bir tanesine oyun kurucu verelim yani. Bunu da iptal etsek oyun kurucu verelim. Böyle de olabilir. Benim favorim ki artık daha ikinci özel yetenekler de artık yalan oldu diyebiliriz. Yani çok da ikinci özel yetenek kullanmayacağız gibi bir şey. Bazı arkadaşlar görüyorum böyle penaltı yeteneği vermiş, korner vermiş. Yani saygı duyuyorum. Hatta daha ileri gitmiş, oyun kurucu vermiş, top sürücü vermiş. Yani bu arkadaşlar da tabii ki bu arkadaşlara da saygı duymamız lazım. Yani bir kanat oyuncusunun penaltı atmaya ustası olması ya onu bence rastgele vermiştir. Yani kesinlikle bilinçli yaptığını zannetmiyorum. Yoksa bir defans kanadına niye penaltı şeyi veresin ki yani? Rastgele ata dediğinde atamıştır. Umarım öyledir yani. Bilinçli verdiyse durum vahim. Kanat beklerimizdeki incelemem bu şekildeydi arkadaşlar. Siz yorumlarda katkılarınızda bulunursanız, tavsiyelerinizde, önerileriniz olursa memnun oluruz. Çok memnun oluruz. Sonraki videolarımızda DMC'ye, MC'ye böyle ilerleyeceğiz. Anketlerimiz olacak. Topluluk kısmındaki anketlerimizi de değerlendirebilirsiniz. Çünkü burada iki tane var. Kanat bek ve bek oyun tarzı olduğu için burada bir anket yapmadım. Ama DMC'de yapmayı düşünüyorum çünkü savaşçı orta saha mı, ön libero mu? Sizin önerilerinize o konuda ihtiyacım var. Bunlara biraz da böyle yıldız verelim. Ve arkadaşlar defans kanat tercihlerim bu şekildeydi. Sizin tercihleriniz nelerdir? Yorumlarda yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Brolarım, kendilerinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.